Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün bandana yapımını anlatacağım. Yapımı kolay, kullanışlı bir model. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın file model. Bir tane ördüm. Kenarları bu şekilde, bağcıkları bu şekilde. Bakın bağcıklarını uzun bırakıp, uzun örüp saçlarınızın arasına bu şekilde süs olarak kullanabilirsiniz. Kenarları bu şekilde ve ikinci bağcık. Burada gördüğünüz bandanamı 2,5 milim tığla ördüm. Yapımında amigurumi ip kullandım. Farklı amigurumi iplerle de örebilirsiniz. Hatta alize diva iple de örebilirsiniz. Burada gördüğünüz bandanamı 2,5 milim tığla ördüm. Şimdi öreceğim bandanamda ise 3 milim tığla öreceğim. Farkı birlikte görelim arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, bandanamın yapımına başlıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. İpimi orta parmağıma doladım. Buradan ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bakın boşluktan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zincirle birlikte 3 tane oldu. Sihirli halkamın ipini çekiyorum. Küçültüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine yine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Üç tane ördüm. Sihirli halkamın ipini çekiyorum. Zincir çekmiyoruz. Tığıma ipimi aldım. İlk ördüğüm trabzanın tepe boşluğu. Buraya batıyorum. İlmeğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bakın üçgen şeklinde bir parça ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen önümüzdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle birlikte 3 tane sayıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum. Bandanamızın filesini örüyoruz. İpimi doladım. Sıradaki boşluk, bakın buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyoruz. Buradaki modelimizin ortasına 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir, yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Filemizi yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimizin üzerine zincirimizi sık iğne olarak sabitliyoruz. Bu şekilde sıkılayalım. 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki üst taşı örneğimiz, bakın ortasına 3 tane ikili trabzan örüyorum.
3 tane ikili trabzanım ördüm. Bir zincir, yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın arkadaşlar, filemizi yapıyoruz. Birinci sıramızda bir tane boşluk vardı. İkinci sıramızda iki tane boşluk, bakın. Üçüncü sırama geçiyorum. Sıra dönüşlerinde 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Döndüm. Bakın buraya arkadaşlar 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç tane ördüm. Bir zincir. Yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Beş tane zincir çekiyorum. Yine filemizi yapıyoruz. Zincir boşluğuna batıyorum. Zincirimizi sık iğne olarak sabitliyoruz. Sık iğnelerimizi sıkılayalım. Bakın bu şekilde filelerimiz daha net görünsün. 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki zincirin üzerine zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sıkılayalım. 5 tane zincir çekiyorum. Yine su taşı örneği yapıyoruz. Su taşımızın ortasına 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Dönüş yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Yine buraya 3 tane ikili trabzan, bir zincir, yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Evet, saç örneğimi yaptım. Bakın sıramızda 3 tane filemiz boşluğu oluştu. Yine file boşluğu yapıyoruz. 5 zincir çekiyorum. Zincir üzerine zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir, zincir üzerine zincirimi sabitliyorum. 5 zincir, zincir üzerine zincirimi sabitliyorum. 5 zincir. Taşımı örüyorum. Sürekli olarak file boşlukları artıyor arkadaşlar. Her sırada bir tane artıyor. Örgümüz genişliyor. Evet, su taşımı yaptım. Bakın örgü modelimiz çok kolay. Bu şekilde istediğiniz ölçüye ulaşana kadar örebilirsiniz. İsterseniz çocuklarınıza, isterseniz yetişkin arkadaşlarınıza örebilirsiniz. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, istediğim orana ulaşana kadar ördüm. File şeklinde ördüm. Son sıramda 4 zincir çektim. Esneme olmaması için bandananızı bağladığınız zaman şekli bozuluyor arkadaşlar. Bozulmaması için 4 zincir çektim. Bağcık yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bağcıklarınızın ucuna burgu yapacaksanız zincirinizi uzun yapıyorsunuz. Normal bağcık istiyorsanız zincirinizi 50-55 tane çekebilirsiniz. Bağcığımın yapımına geçiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Taşımın ortasına bir tane ikili trabzan örüyorum.
66 tane zincir çekiyorum. 66 tane zincirimi çektim. İlk zincir kanadına çift sık iğne örüyorum. 2 tane sık iğne ördüm. Sıradaki zincir kanadına çift sık iğne örüyorum. Sıradaki zincir kanadına çift sık iğne örüyorum. Bu şekilde burgunuzu ne kadar istiyorsanız belli bir mesafeye kadar örebilirsiniz. İsterseniz sonuna kadar örebilirsiniz. Tam sonuna kadar örmeyin. Bağlamakta zorlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, burgu yapacağım noktaya kadar, yani zincirimin yaklaşık yarısına kadar çift çift ördüm. Bu şekilde örgümüzü yönlendirelim. Ve buradan sonra zincirimizin sonuna kadar tek tek sık iğne örüyoruz. Her bir zincir kanadına tek tek sık iğne örelim. Evet arkadaşlar, bakın kalan zincirimin üzerine tek tek sık iğnelerimi ördüm. Bağcığımızın bir tanesini ördük. Buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan örmüştüm. İkili trabzanımın tepe boşluğundan bakın, buradan battım, ilmeğimi aldım, kaydırdım. Buradaki noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Taşımı yaptım. Zincir çekmiyoruz. İpimi aldım. Zincirimizi içine alıp örüyoruz. Zincir üzerine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bol örmeyelim. Bir tık sık örelim arkadaşlar. 3 tane ördüm. Zincir çekmeden sıradaki zincirimizi üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Kenar yapıyoruz. Zincir çekmeden sıradaki zincir üzerine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar, sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım. Son olarak taşımı ördüm. 66 tane zincir çekeceğim. Burada yaptığım gibi yine bağcamı yapacağım. Evet arkadaşlar, ikinci bağcığımı da yaptım. Kenar süslemesi yapacağız. Bakın bu şekilde. Son trabzanımın arasından bakın. Buraya batıyorum. Kaydırma yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Dibinden sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin üzerine kaydırma yapıyorum. Bir tane halka yaptık. 2 tane zincir çekiyorum. Halkamızı bu şekilde çeviriyoruz. Halka boşluğunun üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yine halka boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Halkanın üzerine kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki köşe, örgümüzün kenarı. Buraya sık iğne ile birleştiriyorum. 7 tane zincir çekiyorum.
Yine üçüncü zincirimiz 1 2 3. Üçüncü zincirimin üzerine kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir. Halkamızı bu şekilde çeviriyoruz. Halkanın üzerine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Yine halkanın üzerine 2 tane ikili trabzan örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Halkanın üzerine kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sıradaki, bakın buradaki noktaya sık iğne ile zincirimi birleştirdim. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Buradaki köşeye kadar ilerleyelim. Evet arkadaşlar, son uç köşeye geldim. 2 tane zincirimi çektim. Zincirimi sık iğne olarak sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Üçüncü zincirimin üzerine kaydırdım. 2 zincir. Halkanın üzerine 2 tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir. Halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Halkanın üzerine kaydırdım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya zincirimi sık iğne ile sabitledim. Uç köşede bu şekilde yapıyoruz. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Üçüncü zincirin üzerine kaydırmamı yapıyorum. Bu tarafta yaptığımız gibi aynı şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, son kenarımda yaptım. Bakın bağcığın bulunduğu noktaya geldim. Buraya zincirimi sabitledim. Bağcığın kenarına kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. 50 gram ipten kalan ipim arkadaşlar. Süper yani. Kocaman bir bandana ördük. İpimi gizleyeceğim. Bakın bu şekilde büyük iğnemi önceden takıyorum. Örgülerimin arasından bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra ipimi iğneme takıyorum. İpimi böylece kolaylıkla gizliyorum. Başlangıç ipimi de aynı şekilde gizleyeceğim. Evet arkadaşlar, bandanamın yapımı bitti. Yapımı çok kolaydı. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. İstediğiniz renkte örebilirsiniz. İstediğiniz boyutlarda örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane bir model. Sizler de kolaylıkla örebilirsiniz. Bağcıkları da bu şekilde ölçülerini vereyim. Öncelikle uzun kenarını ölçüyorum. 56 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. 31 santim. Beğeneceğiniz ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Beğendiyseniz beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.
Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgili kalın.